Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber fiyat aralıklarına göre en iyi telefonlar serisine yeniden başlıyoruz. Ve bu aralık artık orta segmentin başlangıç seviyesi diyebilirim. Bu serinin devamı daha yüksek bütçeler için de gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu telefonların en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ayrıca bu cihazların hepsinin detaylı incelemeleri kanalda var. Açıkçası bu liste dışında da bu aralıkta başka bir telefona bakmayın. Burada alınmayacak modellerden tek tek bahsetmeyeceğim. Çünkü bu aralıkta çok fazla alınmayacak cihaz var. Bunlardan tek tek bahsederek vakit kaybetmeyeceğim. Şimdi listenin en ucuz telefonuyla başlayalım. Galaxy A25 önümüze çıkıyor. Özellikle bu sarı rengiyle ben buradayım diyor. Köşeli hatları ve genel tasarım itibariyle de S serisinde andırıyor. Alıştığımız Samsung tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arka kapaktaki mozaik detaylar ışık altında da daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. Arka kapakta çerçevelerde plastik, ekran kısmında da 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz'lik bir tazeleme bu ekranda kullanılmış. HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler bu ekranda yok ama Samsung gerçekten kaliteli bir panel kullanmış. Ekran oldukça canlı ve renk başarımı da oldukça iyi bir ekran. Parlaklık kısmında da 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. A25'te Exynos 1280'in güncellenmiş bir haliyle karşılaşıyoruz. Günlük kullanım uygulamalar sosyal medyada tam olarak ideal bir işlemci diyebilirim. Uygulama açılışlarında arayüz performansında bir tekleme, donma, kasma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Oyun tarafında da PUBG'de hangi ayar olursa olsun 30 FPS stabil bir deneyim veriyor. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve OIS desteğine sahip. f1.8 diyaframın yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel f2.2 ve Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Sıfırdan 100'e bu bataryayı 1,5 saatte doldurabiliyoruz. Güvenlik kısmında da hem yüz tanıma hem de parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Parmağı dokundurduğumuz anda ekran kildinden kurtuluyoruz. Tekleme, algılamama gibi sorunlar yaşamıyoruz. Hızı da orta seviyede. Suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılığı yok. Listenin ikinci sırasında aslında eski diyebileceğimiz ancak özellikleri ve genel dengesiyle çok mantıklı olan ve yakın zamanda da incelediğim Note 11 Pro Plus'ı görüyoruz. Burada 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük, 120 Hz tazeleme ve 360 Hz'de dokunma hassasiyetini bizlere sunabilen oldukça kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. Burada sadece kağıt üstünde değil, panel kalitesi olarak gerçekten Xiaomi üst seviye bir paneli bu telefonda kullanmış. MediaTek Dimensity 920 işlemcisi orta segmentin en güçlü işlemcilerinden. Oyun performansı olarak da Redmi Note 11 Pro PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS desteğini verebilirken HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Oyun esnasında kesinlikle takılma, donma sorunu yaşamazken neredeyse tüm oyunlarda da yüksek grafiklerde kasma, donma sorunu yaşamadan uzun süreler oyun oynadığımız zaman da telefonumuzda aşırı bir ısınmanın olmadığını söyleyeyim. Burada 108 megapiksellik f1.89 diyaframla gelen 6 elementli lense sahip Samsung'un ISOCELL HM2 sensörü kullanılmış. İkinci kameramızda da 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı, üçüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim kamerası delik çenteye konumlandırılmış 16 megapiksel Full HD 60 FPS videolar çekebilen güzel bir kamerayı görüyoruz. Video performansı olarak da arka kameramızda 4K 30 FPS'te elektronik sabitleyici ile birlikte videolar çekebiliyoruz. Burada 4500 mAh'lik bir bataryayı görürken sıfırdan 100'e yaklaşık 20 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Üçüncü sırada özellikle işlemcisiyle hala mantıklı olan ama fiyatı böyle artmaya devam ederse artık listelere giremeyecek olan ama şu anlık benim favorilerimden Galaxy A34'ü görüyoruz. Donanım kısmında bulunduğu fiyatta orta segmentteki en iyi işlemcilerden MediaTek Dimensity 1080'i görüyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolama ile gelirken bu işlemci deneyim açısından günlük kullanımda, arayüzde, uygulamalarda, tepkisellik yönünde oldukça başarılı diyebilirim. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir tazeleme ile gelirken 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekrandaki renkler, canlılık, kontrast oranı genel deneyim açısından baktığımda oldukça tepkisel ve akıcı bir ekranla beraberiz. Ana kamera OIS'li 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksel
megapiksellik makro çekim kameramız da bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. 5000 mAh batarya 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim. Yalnızca Type-C şarj kablosu çıkıyor. Stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucumuz da gayet hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor. 4. sırada performansı özellikle de farklı tasarımıyla öne çıkan Tecno Camon 20 Pro'yu görüyoruz. Burada yine 6.67 inç AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz'lik bir ekranı Camon 20 Pro'da görüyoruz. Kutu içeriği olarak da dolu bir cihaz, silikon kılıf, adaptör, Type-C girişli bir kulaklığı da görebiliyoruz. Tasarım yönünde de özgün, farklı, güzel bir tasarımla gelirken 7.7 mm'lik kalınlık, 193 gramlık bir ağırlığa sahip ve siyah renginin de deri görünümlü bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Donanım kısmında da Poco F4'e yakın bir cihaz. MediaTek Dimensity 8050 Camon 20 Pro'da kullanılmış ve 8 GB RAM, 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. 6 nanometrelik bu işlemcimiz oyun performansı olarak da Call of Duty, PUBG Mobile gibi oyunlarda 60 FPS verebilirken telefonu aldıktan sonra 2-3 yıl uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsanız da yeterli bir işlemci. Kamera kısmında ana kamera 64 megapiksel ve OIS desteğine sahip, f1.65 diyaframla gelirken 2 megapiksellik makro ve 2 megapikselde derinlik algılama kamerasına yer verilmiş. Yardımcı kameralardan çok bir şey beklememek gerekiyor. Ama ana kamera OIS ile beraber fotoğraf ve video konusunda fiyatına oranla hiç fena değil. Ön tarafta da 32 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. 5000 mAh batarya 33 Watt hızlı şarj desteğini görürken iOS 13 ile birlikte geliyor. Stereo hoparlörleri de Camon 20 Pro'da görebiliyoruz. 5. sırada Xiaomi'nin güncel modelleri içinde fiyat performansta en iyi iki telefondan biri yani Poco X6'yı görüyoruz. Bence tasarımsal açıdan X6 Pro'dan da daha şık ve daha sade bir tasarımla beraberiz. Arka kapakta kullanılan mat yüzeyin X6 Pro'ya oranla daha az parmak izi bıraktığında rahatlıkla söyleyebilirim. Ve X6 Pro'ya oranla da daha hafif bir telefonla beraberiz. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullansak da elimizi çok yoracak bir telefon değil. 6.67 inçlik Full AMOLED X6 Pro'da olan ekran burada da kullanılmış. 120 Hz Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve X6'nın ekran kısmındaki en önemli artısı aynen X6 Pro'da olduğu gibi 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Orta segmentin en güncel işlemcilerinden Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM eşlik ediyor ve 256 GB depolamanın da UFS 2.2 ile geldiğini söyleyeyim. Kamera kısmında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve arka kamerayla da 4K 30 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5100 mAh batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Hoparlör tarafında da Dolby Atmos stereo hoparlörlere yer verilmiş. Son sırada da bu aralıkta kamera için alınabilecek en iyi telefon Galaxy A35'i görüyoruz. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka
arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS'le beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi son bir değerlendirme yaparsak burada Galaxy A25 özellikle oyunla işi olmayan batarya, ekran kalitesi ve kamera olarak beklentisi yüksek olanlar için 10.000 sınırında bir bütçem varsa gayet mantıklı. Ama ben Xiaomi istiyorum ve birinci önceliğim performans ve hızlı şarj diyorsanız Note 11 Pro Plus resmi garantili olmasıyla da şu anki fiyatını kesinlikle hak ediyor. Birinci önceliğim performans diyorsanız da Galaxy A34 halen dengeli bir telefon. A35 çıktıktan sonra fiyatı baya arttı. Eğer fiyatı 15.000 bandına kadar gelirse çok bir alınabilirliği kalmaz. Ama dediğim gibi şu an için mantıklı bir cihaz. Bana sorarsanız bu aralıktaki en mantıklı iki cihaz Poco X6 ve Galaxy A35. Benim birinci odağım ekran kalitesi ve performans diyorsanız hem oyunlarda hem de genel deneyimde X6 öne çıkarken daha çok gündelik kullanım ve kameranın iki kısmı da yani hem fotoğraf hem de video kalitesi iyi bir cihaz istiyorsak Galaxy A35 bu fiyat bandının en iyisi ve bunların dışında bu aralıktaki favori telefonlarım artık yok. Poco F4 ve GT2'nin fiyatları yükseldiği için bu listeye giremedi. Ama listedeki cihazları genel olarak değerlendirdiğimde hepsi farklı kitlelere hitap ediyor diyebilirim. Çünkü bu aralıkta her noktada iyi olan bir cihaz yok. Önceliğimiz neyse ona göre bir tercih yapmak gerekiyor. Bu aralıkta bu cihazlar dışında başka bir telefona bakmayın. Hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Ve bu serinin devamı daha yüksek bütçeler için de gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.